Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş V yaka kısa kollu çok hoş çok güzel bir kız çocuk yelek modeli anlatacağım. Takipçim büyükler için istemişti takipçilerim arkadaşlar. Bana resim yolladılar. O resimden bakarak çıkardım. Ama büyük yapamazdım, yetiştiremezdim. Çok yoğunum bu aralar. O yüzden 4-5 yaş kız çocukları için yapacağım inşallah. Karnabahar modeli yapacağız arkadaşlar. Karnabahar modeli yapacağız. Renk renk kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz harika bir yelek modeli. Kısa kol olması güzel ve yaka olması güzel. Şöyle ben modeli göstereyim. Daha öncesinde bu modeli anlattım arkadaşlar. Kanalımda var. Hazırlık olarak yaptım, paylaştım ki siz modeli daha iyi anlayabilirsiniz diye. Bilemezseniz bu modeli örün arkadaşlar, biraz çalışma yapın. Yele o şekilde başlayabilirsiniz. Modelimiz arkadaşlar, desenimiz 9 ilmek ve katları artı bir ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda ilmek söylemiyorum, onu biz kendimiz yelek örerken ayarlayacağız arkadaşlar. Arkaya 4-5 yaş için arkaya 3 desen koyacağım. Kola bir desen koyacağım kollara. Önlere de desen koymadan başlayacağım ve yaka olacak. O yüzden artırmayla başlayacağız. Direkt lastik kısmını örerken de artırma yapacağız arkadaşlar. Ben kenarı modeldeki gibi siyah kullanacağım. Kenar bantlarını siyah kullanacağım ama size detaylı bir şekilde anlatacağım için hiç tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 4-5 yaş için 66 ilmek atarak başlayacağım lastik kısmını, ama 8 tane ilmek artıracağız arkadaşlar. Başta ve sonda 4 sıra artırma yapacağız. Kenar bandı 6 ilmek olana kadar artıracağız. Renk olarak dediğim gibi 6 tane renk kullanacağım. Kalan iplerimi değerlendireceğim. İpimin de kalınlığı 100 gram 250 metre civar arkadaşlar. 100 gram 250 metre. Hepsinin kalınlığının aynı olmasına dikkat edin. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Benim elim normal. Eğer ki sıkıysa daha kalın şiş kullanabilirsiniz. Eliniz ya da eliniz çok sıkıysa daha büyük başlayabilirsiniz ilmek sayısını. Evet, başka söyleyeceğim var mı? Yok herhalde şimdilik. Şöyle iplerimi kenara alayım. Hadi bakalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Rabbim mahcup etmesin. 66 ilmek atarak başlayacağız arkadaşlar. Lastik kısmını dediğim gibi yaparken de başta ve sonda artırma yapacağız. Direkt örmeyin. Şöyle daha oval olmasını istiyorsanız bir ilmekten sonra artırma yapabilirsiniz. Ben 2 ilmekten sonra artırma yapacağım. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kısa kollu olacak arkadaşlar. Videonun sonunda size santim olarak söyleyeceğim. Videonun sonuna bakabilirsiniz. Nasıl, sorun var mı? Neresinde sorun var? Bakabilirsiniz. Sorunsuz oldu ama inşallah beğenirsiniz. Evet, Rabbim mahcup etmesin. 66 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ilmeklerimi attım. Şimdi haroşa öreceğim arkadaşlar. Haroşayı ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. Arka yüzdeyiz. Ön yüzden artırma yapmayacağım. Ön yüzde başta ve sonda artırma yapacağım. Evet, haroşa yaparak sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Ben tek tek anlatacağım arkadaşlar. Hiçbir karışıklık yok. Eminim kolaylıkla anlayacaksınız. Siyah olduğuna bakmayın. İlk kenar ilmekten sonra bir ilmek haroşa ördüm. Ve burada bir gizli bir artırma yapıyorum. Şöyle. Evet, çapraz şekilde artırma yaptım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Son 2 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, son 2 ilmek kalana kadar ilerledim. Burada çapraz şekilde yine bir tane artırma yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de örüp sırayı tamamladım. İpim sol taraftaysa ön yüzdeyiz arkadaşlar. Oradan anlarsınız artırma yapacağınızı. Çevirdim, arka yüzdeyim. Sağ taraftaysa arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi
örmeden sağ işimi aldım. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimizi yine haroşa örüyoruz. Artırma eksiltme yok. Sadece ön yüzde artırma yapacağız. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 2 sıra haroşa görünüyor. Şimdi ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek daha örüyorum. Bir alt sırada 2 ilmekten sonra artırma yapmıştım. Şimdi 3 ilmekten sonra çapraz şekilde artırma yapıyorum. Evet. Artırmamı yaptım. Sonrasında haroşa örerek devam ediyorum. Son 3 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, sıranın sonunda 3 ilmeğim kaldı. Yine artırmamı yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İpim sağ taraftaysa arka yüzdeyim. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Arka yüzde olduğum için hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimi haroşa örerek ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek arka sırayı da tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet, şimdi 4 ilmek örüp artıracağım arkadaşlar. Kenar ilmekle birlikte 4 ilmek ördüm. Artırma yapıyorum. Ve haroşa örgüme devam ediyorum. Sıranın sonunda 4 ilmek kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi 4 ilmek kalana kadar ördüm. Burada çapraz şekilde artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Ön yüzü tamamladık, çevirdik. Arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Haroşa örgüme devam ediyorum. Hiçbir işlem yok. Arka yüzden haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir altta 4 ilmek örüp artırmıştım. Şimdi 5 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Şimdi burada bakın 6 ilmek var. Kenar bandının 6 ilmek olmasını istiyorsanız bu şekilde 6 ilmek, 7 ilmek olmasını istiyorsanız bir sonraki sırada yine artırma yapacaksınız. Onu ayarlıyoruz. Evet, haroşa örerek devam ediyorum. Sıranın sonunda 5 ilmek kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonunda 5 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi çapraz şekilde artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, ön yüzde bakın 4 sıra haroşam var. Şimdi arka yüzde örersem 5 sıra olacak. Şimdi arka yüzdeyiz. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, arka sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Kenar bandı 6 ilmek olacak arkadaşlar. 5 sırada haroşa oldu yeterli diye düşünüyorum ama siz kenar bandı 7 tane olmasını istiyorsanız bir sıra daha artırma yapın. Daha fazla olmasını istiyorsanız 8 olmasını istiyorsanız 2 sıra daha artırma yaparsınız. Benim için yeterli arkadaşlar. Buradaki lastik örgü 5 sıra yeterli. Şimdi hem roba artırmalarını yapacağız hem de desenimizi kuracağız arkadaşlar. Desenimizi yapacağız. Şöyle ilk öncesinde baştaki 6 ilmek haroşa ters olacak. Sondaki 6 ilmek haroşa ters olacak. O yüzden böyle ipimin içinden bir yumak daha çıkardım. Bunu da sona bağlayacağım arkadaşlar. Evet, siz de bu şekilde ayarlarsınız. Evet, asıl zor bölüm şimdi arkadaşlar. İnşallah hakkıyla yapabilirim. Evet. Kenar ilmekten sonra toplamda 6 ilmek örüyorum. Kenar ilmekle birlikte 3, 4, 5,
6 ilmek ördüm. 3, 6 oldu. Şimdi burada diğer rengimi alıyorum. Evet, şöyle mavi ipimi aldım. Burada kolay olsun diye bir tane düz ördüm. Evet. Şimdi ipi sabitlemeyeceğim. Bir sonraki arka sırada sabitleyeceğim arkadaşlar. Sıranın sonunda iki ipi birbirine bağlayacağım. Bir düz ördükten sonra roba artışlarını çapraz şekilde artıracağım arkadaşlar. Desenin artırmalarını da delikli yani ajurlu bir şekilde artırma yapacağım. Evet, burada bir ilmekten sonra direkt bir tane çapraz şekilde artırma yapıyorum. Bu artırdığımız ilmekler öne olacak. Ön olacak. Şimdi 2 ilmek örüyorum. 1, 2. 2 ilmek ördüm. Bir tane de çapraz şekilde yine artırma yapıyorum. Burada 2 düz ilmeğim var. Onları artırma ilmeği olarak kullanacağım. Bu 2 düz ilmeğimi. Dilerseniz ben size daha iyi açıklamak adına şöyle işaretleyici koyabilirim. Siz de koyabilirsiniz ama şöyle siyah olduğu için koyuyorum ben. Siz kendi örgünüzde farklı renk kullanıyorsanız bilirsiniz. Evet, şimdi çapraz şekilde bir tane de artırma yaptım. Burası ön oldu arkadaşlar. Şimdi kol için desen yapacağım. Önde şimdilik desen yok. Bir düz ördüm. Bir tane doladım. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Yine ipi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Evet, şöyle. 2 tane tek şekilde ters örüyorum. 1, 2. Bir doladım. Bir düz ördüm. Evet. Ön için 10 tane ilmek, ön diyorum, kol için 10 tane ilmek ayarladık. Şimdi roba artışı için bakın artırmalarımı da bu şekilde başına dolayarak artırdım. Roba için çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Artırma ilmeklerim 2 tane düz. Yine çapraz şekilde bir artırma yaptım. Burada da işaret koyacağım. Şöyle. Artırma ilmeklerimin altına şöyle işaret koyuyorum size daha iyi anlatabilmek adına. Önde 2 tane artırma yapıyoruz. Diğerleri 2 ilmeğin başında ve sonunda. Evet, şimdi arkayı örüyoruz arkadaşlar. Arka için bir düz ördüm. Bir doladım bu şekilde. 2 tane ters örüyorum tek şekilde. 1, 2. 2 tane ters ördükten sonra ipimi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. İpi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Bir ters ördüm. Bir ters daha örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir desenimi yaptım. İkinci desene geçtim. Bir doladım. Evet, bir doladıktan sonra 2 tane ters örüyorum. 1, 2. İpi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. İpi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. Bir ters, bir ters daha ördüm. 2 başta ters örüyoruz. 2 sonda, 2 tane de eksiltme yaparak ters örüyoruz. 2 tane de eksiltme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Artırdığımız ilmekleri dengelemek için. Bir doladım, bir düz ördüm. İkinci desenimi de tamamladım arkadaşlar. Şimdi üçüncü desene geçtim. Bir doladım. Bir ters. 2 tane ters ördüm. İpi öne aldım. 2 tane eksiltme yapacağım. Ters örerek ikisini bir ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Desenimiz bu şekilde. O yüzden ikisini bir ters örüyoruz. 2 tane tek şekilde ters örüyorum. 1, 2. Bir doladım. Bir düz ördüm. Evet, üçüncü desenimi de tamamladım arka için. Şimdi roba artırması yapacağım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. 2 tane artırma ilmeğim var düz. Onları ördüm. Burada da işaretleyici şöyle koyuyorum. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Kol için arkadaşlar bir tane düz ördüm. Bir tane doladım. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. İpi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir
ters ördüm, ipi öne aldım, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane ters örüyorum. 1 2 bir doladım. Şöyle, evet, bir doladım, bir düz ördüm. Evet, şimdi roba artırması için çapraz şekilde bir artırma yaptım. 2 tane düz örüyorum. Yine çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Evet, öne geçmiş olduk. Şimdi ben bir tane daha işaretleyici bulacağım. Evet, şöyle buradaki 2 tane artırma ilmeğimin altına da işaretleyici koyuyorum. Evet, artırmamı yaptıktan sonra burada 2 tane düz örüyorum. 1 2 çapraz şekilde artırma yapıyorum. Burada bir de bu 7 ilmekten sonra artırıyoruz. Şöyle sıradaki ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Şimdi kalan 6 ilmeğimi de siyah ipimle öreceğim arkadaşlar. Siyah ipimi aldım. Şöyle biraz uzun bırakıyorum. Kalan 6 ilmeğimi haroşa örerek sırayı tamamlıyoruz. Evet, çok şükür denk geldi ilmeklerimiz. Şöyle arka yüzden bu iki ipi birbirine bağlayacağım. Bir sıra desen, ilk sırası arkadaşlar 3 sırada düz bir şekilde önden düz arkadan ters öreceğiz. Sadece roba artışları var ön yüzde, her ön yüzde. Onları da detaylı göstereceğim inşallah. Evet, çevirdim. Arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 6 ilmekten sonra ipi kendime doğru aldım. Şöyle bakın, siyah üstte, mavi ipimi alttan yukarıya doğru alıyorum ki burada delik oluşmasın. Ters örüyorum arkadaşlar. Desenin arkasını ters örüyorum. 1 artırdığım ilmek ters, 2 sıradaki ilmek ters, 3 sıradaki ilmek ters, 4 çapraz şekilde artırdığım ilmek ters. O artırma ilmeklerimde ters olacak arkadaşlar. Evet, sadece baştaki 6 ilmek haroşa, sondaki 6 ilmek haroşa, diğerleri hepsi ters olacak arka yüzde. Artırdığımız ilmekler de ters. Evet, sondan 6 ilmek kenar bandını diğer rengimize geçeceğiz arkadaşlar. 6 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, son 6 ilmek kalana kadar ters ördüm. Burada siyah ipimle mavi ipimi ikisini birbirine bağlayarak sabitliyorum ki sorun çıkarmasın. Evet, şöyle mavi ipimi kendime doğru aldım. Siyah ipim, bakın, mavi siyah ipin üstünde şöyle çapraz şekilde aldım. İpimi arkaya aldım ki delik oluşmasın. Buna çok dikkat edin. Kalan 6 ilmeğimi haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, çevirdim. Kenar bandı 6 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Burada yine siyah ve mavi ipimi değiştiriyorum şu şekilde. Bakın. Şöyle siyah üstte, maviyi böyle çevirerek üste aldım. Desen yapmayacağız arkadaşlar. Bu sırada desen yapmayacağız. Sadece roba artırmalarımızı yapacağız. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek ördükten sonra buradaki ön için artış yapıyorum. Çapraz şekilde artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Artırma ilmeklerim, bakın, 2 tane. Onun öncesinde de artırma yapmış oldum. Şimdi onları örüyorum. 2 tane düzüm ördüm. 2 ilmeğin
Sonrasında da çapraz şekilde artırma yaptım. Desenimde hiçbir işlem yok. Düz örerek ilerliyorum. Diğer artırma ilmeklerimi görene kadar. Evet, şöyle. İki tane artırma ilmeğimi gördüm. Öncesinde çapraz şekilde artırıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Artırma yapıyorum. Evet, saysa mıydım bilemedim. Bilirsiniz arkadaşlar. Artırdığınız yeri bilirsiniz diye düşünüyorum. Benimki ters diye belki göremeyebilirsiniz ama şöyle artırma ilmeğim 2 tane. Sorarsanız da şöyle diğer artırma ilmeğim şurada. Diğer artırma ilmeğinden sonra bakın 2 düzden sonra bir artırmışım. İlmeklerim 3, 6, 9, 12, 12 tane örüp tekrar bir tane artırmışım. Sonra 2 tane artırma ilmeğimi örmüşüm. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Arka için ilmeklerimi yine de sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, düz örerek ilerliyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, bir alttaki artırdığım ilmek 30. 30 ilmekten sonra artırma ilmeğim 2 tane. Onun öncesinde çapraz şekilde artırmamı yaptım. 2 düz artırma ilmeğimi ördüm. Yine çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. Kol için ilmeklerimi sayıyorum yine. 1 artırdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. 2 tane artırma ilmeğimi düz olarak yine örüyorum. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Ve düz örerek ilerliyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane ördükten sonra bakın son bir ilmek mavi renginden bir ilmek kalasıya çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. O kalan ilmeğimi de ördüm ve alttan siyah ipimi şöyle bakın çapraz şekilde aldım şu şekilde alıp kalan alt ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Desenin 3. sırası arkadaşlar. Her desen bitişinde diğer rengimize geçeceğiz. O yüzden kolay anlarsınız. Çevirdim arka yüzde. Yine baştaki 6 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siyah ipimi bu şekilde bıraktım. Alttan mavi ipimi aldım. Şöyle çapraz şekilde ters örerek ilerliyorum. Mavi rengimle bütün mavi renk olan ilmeklerimi hepsini ters örüyorum. Hiçbir işlem yok. Arka yüzden ters örerek ilerleyelim. Son 6 ilmek kalana kadar örelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle mavi ipimi şu şekilde bırakıyorum. Siyah ipimi aldım. Çapraz şekilde haroşalarımı örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, iki renkle öreceksiniz. Bir siyah, bir mavi mesela. Örecekseniz arkadaşlar ipinizi hiç kesmeyin. Ben ama keseceğim. Çünkü renk renk yapacağım arkadaşlar. Şöyle mavi ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Evet. Şöyle çevirdim.
6 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşamı ördüm. Burada diğer rengimi alıyorum. Siyah ipimi bıraktım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmekten sonra yine arkada birbirine bağlayacağım iplerimi. Çapraz şekilde roba artırmamı yapıyorum. Sonra şöyle ters örüyorum arkadaşlar. Burada desen olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şöyle artırmadan sonra 5 tane ters örelim. Şuradaki bakın buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Artırma ilmeklerime geldim. Bir alttaki artırdığım ilmeği de düz ördüm. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. 2 tane artırma ilmeğimi örüyorum. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Evet, desen yapacağız ama şöyle 2 ilmek artırmıştık arkadaşlar. 2 ilmek burada, 2 ilmek şu diğer artırma ilmeklerinin yanında arttı. Onları şöyle düz örüyorum. Düz mü örsek, ters mi örsek bilemedim. Ters örelim arkadaşlar. Evet, ters örelim daha iyi olur. 1, 2 tane ters ördükten sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane ters örelim. 2. 2 tane ters ördük. İpi kendimize doğru aldık. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördük. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane tek şekilde ters örüyorum. 1, 2. Bir doladım. Bir düz ördüm. 2 ilmeğim var. Onları da ters örüyorum. 1, 2. Artırma ilmeklerime geldim. Öncesinde çapraz şekilde artırma yapıyorum. 2 artırma ilmeğimi örüyorum. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Evet, burada da 2 ilmeğimi sırayla ters örüyorum. 1, 2. Bunlar 2 tanesi artırdığımız ilmekler arkadaşlar. Roba artışı olan ilmekler. Desen sayısına tamamlanınca ya da böyle biz kendimiz ayarlayacağız arkadaşlar. Nasıl olmasını istiyorsanız buradaki düz ilmeğimi ördüm, bir doladım. 2 tersten sonra bir düz, bir dola, 2 tane ters örüyorum. 1, 2. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir kaç tane ters ördüm? Evet. 2 tane ters eksiltme yapmışım. Bir tane ters, ikinciyi ters örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. 2 tane tek sayı ters örüyorum. 1, 2. İpi kendime doğru aldım. 2 tane eksiltme yapacağım. 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane ters, 1, 2. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, 2 tane ters, 1, 2. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane ters, 1, 2. Bir doladım, bir düz ördüm. Artırma ilmeklerime geldim. Onun öncesinde 2 tane ters örüyorum. 1, 2. Artırma ilmeklerimin öncesinde çapraz şekilde artırmamı yaptım. Artırma ilmeğim 2 tane düzümü ördüm. Çapraz şekilde artırma yaptım. Evet, kol deseni için 2 tane ters, 1, 2. Sonra bir düz örüyorum. Bir doladım. 2 tane ters, 1, 2. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane ters, 1, 2. Bir doladım, bir düz ördüm. Artırdığım ilmekler 1, 2 tane ters,
Evet, roba artışı için çapraz şekilde artırmamı yaptım. Artırma ilmeklerim 2 tane düz. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Evet, burada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Bir tane düz ördüm. 5 tane ters örmüştük. Hatırlarsanız 1, 2, 3, 4, 5. 5 tersten sonra roba artışı için çapraz şekilde artırmamı yaptım. Son ilmeğimi de düz ördüm. Pembe ipimi bıraktım. Siyah ipimi şöyle çapraz şekilde alıyorum yine ki delik oluşmasın. Kalan 6 ilmeğimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzde 6 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İpi kendime doğru aldım. Şöyle bakın. Çapraz şekilde pembe ipimi aldım. Arka sırada hiçbir işlem yok. Pembe ipimle pembe ilmeklerimin hepsini sırayla ters örüyorum. Evet, sondan 6 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, ters örerek ilerledim. Son 6 ilmeğim kaldı. Burada 2 ipi birbirine bağladım arkadaşlar, unutmayın. Şöyle çapraz şekilde siyah ipimi yukarıya aldım ve arkaya alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi de şöyle haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Modelin ikinci sırasını arka yüzden tamamlamış olduk. Ön yüzde üçüncü sırasında hiçbir işlem yok. Sadece roba artışları var arkadaşlar. Arka yüzde hep aynı şekilde örülüyor. Artık artırma ilmeklerini bilirsiniz. Bakın şöyle roba artışları bakın. Şurada bir de burada 7. ilmekten sonra bir tane artırma yapıyoruz. Burada da 7 ilmek kalasıya bir artırma yapıyoruz. Artırma ilmeklerimiz 2 tane başında ve sonunda zaten işaretlemiştik. Bu şekilde ilerliyor. Evet, bu sırayı da göstereyim size. Kenar ilmek, alt ilmeği haroşamı örüyorum. Çapraz şekilde pembe ipimi aldım. Bir düz ördüm. Evet, burada bir tane artırma yapacağım. Çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Bir düz ördüm. Evet. Çapraz şekilde artırma yaptıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmek ördüm. Çapraz şekilde roba artırmasını yapıyorum. Artırma ilmeklerime geldim. 2 tane artırma ilmeğimi örüyorum. Artırma yapıyorum. Ve kol üzeri için düz örerek ilerliyorum. Diğer artırma ilmeklerime gelene kadar. Evet, artık görürseniz bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Evet, bakın. Burada 2 tane artırma ilmeğim var. Öncesinde artırılmış, sonrasında artırma yapılmış. Öncesinde çapraz şekilde artırmamı yaptım. Artırma ilmeklerimi ördüm. Yine artırma yapıyorum. Arka için ilmeklerimi yine düz örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Sadece düz örüyoruz. Artırma ilmeklerimizi görünce öncesinde ve sonrasında artırıyoruz. Evet, diğer artırma ilmeğimi görene kadar öreceğim. Arkayı örüyorum şimdi. Evet, 2 tane olan artırma ilmeğimi gördüm. Öncesinde çapraz şekilde artırma yaptım. 2 ilmeğimi ördüm ve artırma yaptım. Kol ilmeklerini örüyorum. 2 sayalım. Artırdıktan sonra 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane ördüm. Artırma ilmeklerimi gördüm. Çapraz şekilde artırma yaptım. 2 ilmeğimi örüyorum. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Ve ön için 1, 2, 3, 4, 5, son 7 ilmek kalana kadar örüyorum. Saymadım. Evet, son bakın pembe ipimde bir ilmeğim kaldı. Öncesinde çapraz şekilde artırma yaptım. Son ilmeğimi de ördüm. Ve şöyle çapraz şekilde bakın. Siyah ipimi yukarıya aldım. Kalan 6 ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum. Eminim anladınız artık artırma ilmeklerini, yerlerini. Evet, desenim de gittikçe açığa çıkıyor. Çevirdim, arka yüzde 6 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpi kendime doğru aldım, pembe ipimi. Şöyle bakın, siyah ip yukarıda çapraz şekilde aldım. Arka yüzden son 6 ilmek kalana kadar, yani pembe rengimde pembe ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. Son 6 ilmeği de siyah ipimi alıp siyah ipimle örüp sırayı tamamlayacağım. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, arka sırayı tamamladım, çevirdim. Ön yüzde diğer rengimize geçeceğiz. Üçüncü desenimizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle 6 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşadan sonra şöyle krem ipimi aldım. Buraya sabitliyorum. Evet, yine arka sırada bağlayacağım arkadaşlar. Kremle bir ilmek ördüm. Yine roba artırması için çapraz şekilde bir artırma yaptım. Burada desen için şöyle kaç ilmeğim olmuş bakın. Beraber sayalım bakın. Buradaki artırma ilmeklerinden sonra 3, 6, 9, 10 ilmek olmuş. Yani 10 ilmek demek bir desen demek. O yüzden bir desen yapacağız buraya. Evet, ne yapıyorduk desen için? Bir tane düz ördüm. Bir tane doladım. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 2 tane tek şekilde ters örüyorum. 1, 2. Bir doladım, bir düz ördüm. Evet, ön için bir desen ayarladık. Şimdi artırma ilmeklerimi gördüm. Karşımda öncesinde bir çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Artırma ilmeklerimi örüyorum, iki düzümü. Yine çapraz şekilde bir artırma yaptım. Şöyle buraya bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir burada ajurum var. Gördüğünüz gibi 4 tane ilmek artırmış olduk toplamda. Her desende her renkte 2 ilmek artıyor. 2 ilmek bunda arttı, 2 ilmek burada, yani 4 tane toplamda artırma yapmış olduk burada. Şöyle şurada bir tane dolasam, 2 ters, burada da 2 ilmeğin ikisini bir ters örmem lazım. Yani şöyle denk geliyor arkadaşlar, bakın. Burada 4 ilmek olunca yarım desen yapacağız. Buradaki 4 ilmek olunca bakın, burada tam ilmek tam desen oldu, burada da yarım desen olacak. Yani 4 ilmek olunca siz ne yapacaksınız? 2 tane ters öreceksiniz. Çok özür dilerim. Ne iki tersi? Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters öreceğiz. Evet, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Roba artışından sonra 2 tane tek şekilde ters ördüm. 1, 2. Bir doladım. Buradaki doladığım ilmek, yani buradaki bir tane eksiltmenin, yani dengelensin diye arkadaşlar. İlmek sayımız hep aynı. Artırdıklarımızla eksilttiklerimiz dengeleniyor. Bir doladım, bir düz ördüm.
Bir doladım. 2 tane ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisi bir ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane tek ters örüyorum. 1, 2. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 tane tek ters örüyorum. 1, 2. 2 tane ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane tek ters örüyorum. Evet. Ben kendimi kaptırdım arkadaşlar. Şöyle artırma ilmeklerime gelmişim. Evet, ben de arkayı örüyorum sandım bir an. Kusuruma bakmayın. Şöyle artırma ilmeklerimi görünce. Evet, zaten dengeli gidiyor. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Bir tane, iki tane ters ördük. İki ilmeğin ikisini bir ters ördük. Yani denk gelmiş oldu. Dikkat ettiyseniz onu da göstermiş oldum. Bilmeyerekten. Evet, şimdi çapraz şekilde bir artırmamı yaptım. 2 tane düzümü ördüm. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Burada da burada yaptığımız işlemin aynısı. Ne yapmıştık? 2 tane ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Burada da 4 ilmek arttı çünkü bu tarafta. 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane tek ters örüyorum. 1, 2. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Diğer desenime geçtim. 2 tane ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane ters. Bir dola. Bir düz ör. Bir dola. 2 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Evet, 2 tane tek ters örüyorum. 1, 2. Bir dola. Bir düz ör. Bir dola. 2 tane ters. Eminim anladınız deseni. Dediğim gibi ayrıyeten videosu var arkadaşlar. Bunu modeli paylaşmadan önce anlatacağım. Videosunu çekeceğim, atacağım. Evet. Doladıktan sonra 2 ters, 2 tane de eksiltme yapıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane ters. Evet. Bir dola. Bir düz ör. Bir dola. 2 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ör. Bakın ikisini bir ördüm. Artırma ilmeklerime geldim. Bir tane çapraz şekilde artırma yapıyorum. 2 tane artırma ilmeğimi örüyorum. Çapraz şekilde artırma yaptım. Burada da ne yapıyorduk? Evet, benim kafa yine gitti. Şöyle ne yapacağım? 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Evet, şimdi geldi. Çok özür dilerim. 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane ters. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 tane ters örüyorum. 1, 2, 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Çok kolay anlarsınız arkadaşlar. Denk geliyor desenler, o şekilde ayarladım. Yani bayağı bir emek verdim. Böyle yap sök yap sök. Deseni bile çok zor çıkardım arkadaşlar. Böyle ajurlar da belli olmuyordu. Kaç tane artırma, kaç tane eksiltme var. Bayağı bir uğraştım. Evet. 2 tane ters örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Doladıktan sonra 2 tane ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Bakıyorum ki karşında artırma ilmeklerim var. Öncesinde çapraz şekilde roba artışını yapıyorum. 2 düz ilmeğimi ördüm. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Evet. Buradaki öndeki desen tam denk gelmişti. Ne yaptık? Bir düz ördük. Bir doladık. 2 tane ters ördük. 1, 2. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane ters. 1, 2. Bir dola. Bir düz ör. Burada ne yapıyorduk? Son bir ilmek kalınca
roba için çapraz bir artırma yapıyorum. Son ilmeğimi ördüm. Burada siyah ipimi şöyle çapraz şekilde aldım. Kalan 6 ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum. Sadece deseni diğer renge geçtiğimizde ilk sırada yapıyoruz arkadaşlar. Diğerleri çok kolay, sadece roba artışlarının yerinde artık biliyorsunuz. Anlatsam mı, devamını anlatmasam mı bilemedim ama arkayı da biliyorsunuz arkadaşlar. 6 ilmekten sonra 6 ilmekten sonra ters örerek diğer rengim krem rengimde ters örerek ilerleyeceğim. Son 6 ilmek kalınca yine siyah ipimi alıp ters örerek haroşa örerek sırayı tamamlayacağız. Evet, bakın bu şekilde gitmesi lazım. Bakın açıklık yok. Çapraz şekilde alırsanız o şekilde olacak. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, arka sırayı yani ikinci desenin ikinci sırasını tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Ön yüzde desen yapmayacağız. Biliyorsunuz sadece roba artışlarını yapacağız arkadaşlar. Şöyle siyah ipimi aldım. Altı ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmekten sonra siyah ipimi bıraktım. Beyaz ipimi çapraz şekilde alıyorum. Artırmayı nasıl yapıyorduk? Şöyle göstereceğim. Bir düz ilmek örüyorduk. Sonra roba artırması için bir tane çapraz şekilde artırma yapıyorum. Burada hep bir düz ördükten sonra artırma yapacağız arkadaşlar. Robamız bitene kadar. Ve düz örerek ilerliyorum. Desenimin üzerine düz örüyorum. Ta ki diğer artırma ilmeklerine kadar. Saymıyorum, artık yeri bellidir arkadaşlar, bilirsiniz. Şöyle bakınca iki ilmeğin hem sağında hem solunda artırma olmuş. Oradan anlarsınız. Evet, iki ilmeğime geldim. Öncesinde çapraz şekilde artırma yaptım. O iki ilmeğimi örüyorum. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Ve düz örerek ilerliyorum. Diğer artırma ilmeklerime gelene kadar. Evet, bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Artırma ilmeklerim diğerine de geleyim. Evet, diğer artırma ilmeklerime geldim. İki tane gördüğünüz gibi hem sağında hem solunda artırma olmuş. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. İki ilmeğimi örüyorum. Ve diğer artırmamı yapıyorum. Evet. Modelin 3. sırası hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Düz öreceğiz. Sadece artırma ilmeklerimizi unutmayacağız. Öncesinde ve sonrasında artırma yapacağız. Bir de son 7 ilmek kalınca artırmamızı yapmayı unutmuyoruz. Yerleri belli, gördüğünüz gibi. Bakın burası, burası, burası ve şurada var. Bir de burada 7 ilmek ördükten sonra artırmamız var. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Arka yüzden de biliyorsunuz artık. Arka yüzde tamamlayalım. Sonra bir sonraki rengime geçeceğim. Desenin ilk sırasını göstereceğim. Evet, krem ipimle de 4 sıra ördüm. Şöyle arkada ipimi kestim arkadaşlar. 4. sırayı tamamladıktan sonra şimdi 6 ilmek kenar haroşamı örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6. Burada sıradaki ilmeğimi, burada ipleri bağlamayı unutmayın arkadaşlar, sorun çıkarmasın sonra. Yeşil ipimi aldım. İlk ilmeğimi ördüm. Burada roba artışı için bir tane çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. Desenimizi ne yapacağız? İki tane burada, iki tane de burada arttı arkadaşlar. İki tane ilmek yani krem sırasında iki tane arttı. Onları da desen yapamayacağım için direkt ters örüyorum. Şöyle bir iki tane ters ördüm. Sonra bir düz ördüm, bir doladım. İki tane ters örüyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum.
Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 2 tane tek ters örüyorum. 1 2, bir doladım, bir düz ördüm. Burada dolamıyorum çünkü eksiltme yapmam lazım arkadaşlar. O yüzden sıradaki 2 ilmeğin ikisini de sırayla ters örüyorum. Bu şekilde. Siz bakınca anlayacaksınız ne yapacağınızı arkadaşlar. Söylememe gerek kalmayacak aslında. Ama ilk defa yapacak olanlar için detaylı göstereceğim. Artırma ilmeklerimin öncesinde bir tane çapraz şekilde artırmamı yaptım. 2 düz ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Burada da şöyle şuradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada ajurum var. Hem ortadaki yani bir ilmeğin, düz ilmeğin sağında ve sonunda artırma var. Bu desen bitişi. Bir düz ilmekten diğer bakın buradaki düz ilmeğe kadar bir desen bitişi, yani 10 ilmek var. Öncesinde hesaplıyoruz. Düz ilmekten sonra ne yapıyoruz? Bir doluyoruz. 2 tane ters örüyoruz. Sonra 2 tane de eksiltme yapmamız lazım. Bir de burada artması lazım. Dilerseniz burada bir tane daha artırıp 2 tane kesebilirsiniz ama çirkin görüntü olur diye ben 2 tane ters örüyorum. 1 2. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 2 tane tek ters örüyorum. 1 2. Burada da ortada düz ilmeğim var. Öncesinde bir doladım. Bir ördüm, bir doladım. Buradaki artırdığımız ilmek şuradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüğümüz ilmekle dengeleniyor arkadaşlar. Burada kesmiş olduk, bir de burada artırdık. Dediğim gibi siz anlarsınız, ördükçe anlarsınız. Evet, şimdi yine burada yaptığımız işlemin aynısı burada da olacak. Ne yaptık? Bir doladık. 2 tane ters örüyorum. Desenimi yapıyorum. 2 ters. 2 tane de eksiltme yapacağım. 1. Yani tam desen yapacağım. 1 2. 2 tane tek ters örüyorum. 1 2. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Bakın bu düz ilmek, ortadaki sabit ilmek arkadaşlar. Öncesinde ve sonrasında artırma yapıyoruz. Evet, şöyle bir doladım. 1 2 ters. Sıradaki 2 ters ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki 2 ters ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 tane tek ters örüyorum. 1. Evet. Şöyle bakın, buradaki artırma ilmeklerime gelmişim. Ne yapıyorum? Geri söküyorum arkadaşlar. Ne yaptık? Bir düz ördük. Bir doladık, bir düz ördük, bir doladık. 2 tane ters ördük. 2 tane de eksiltme yaptık ama burada artıracağım ilmek yok. O yüzden bir tanesini sökeceğim arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde ikisini bir ters örüp burada bir tane artırma yapıp yine çapraz şekilde artırma yapabilirsiniz ama çirkin görüntü olur diye ben şöyle sırayla ikisini de ters öreceğim. 1 2. Artırma ilmeğimin öncesindeyim. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Kameradan bazen önümü göremiyorum, o yüzden kusuruma bakmayın. Şöyle bir doladım. Yine burada yarım desen olacak arkadaşlar. Artan ilmeklerim. 2 tane artan ilmeğim var. Şöyle buradaki düz ilmeğime bakıyorum. Önünde dolamışım. Yanında sağında dolamışım. Solunda dolamışım. O düz ilmekten sonra ne yapıyorduk? Bir dolamamız lazım. 2 tane ters. Burada 2 ilmeğin ikisini bir ört. Yani yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Burada olanla aynı. Sırayla şöyle tekrar bakacağım. 2 ters, ikisini bir ört. 2 tane tek ters örüyorum. 1 2. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir tane eksiltme yapmış oldum. 2 tane ters, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Buradaki doladığım ilmek buradaki bir tane eksilttiğim ilmekle dengeleniyor. Evet. 2 tane ters desenimi yapıyorum. 2 tane eksiltme yapıyorum ters örerek.
2 tane ters, 1 2, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, 2 tane ters, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm ters olarak, 2 tane ters, 1 2, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, 2 tane ters, 1 2, 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm, 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm, 2 tane ters, 1 2, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, 2 tane ters, 1 2, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Burada bakın artırma ilmeklerime 2 ilmek kalmış, onları da tek örüyorum. 1 2 tane ters, yani ikisini bir ters örmem gerekirken burada yan yana 2 tane artıramayacağım için, dengelenmesi için arkadaşlar, burada bir artırdık, burada bir eksilttik, burada da eksiltme yapsam burada bir tane artırma yapmam lazımdı. Artırma ilmeklerimin öncesindeyim, çok konuştum, özür dilerim. Çapraz şekilde bir artırdım, 2 düz ördüm, bir artırdım çapraz şekilde, yine 2 tane ters örüyorum, 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum, 2 tane ters, 1 2, bakın zaten denk geliyor düzgün yaparsanız. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, 2 tane ters, 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm, evet, 2 tane eksiltme yaptık, 2 tane ters örüyorum, 1 2, bir doladım, bir düz ördüm. Bakın bu düz ilmeğimiz sabit gidiyor yukarıya doğru. Bir doladım, 2 tane ters, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Burada artırma ilmeğime 2 ilmek kalmış, onları da sırayla ters ördüm. Çapraz şekilde artırmamı yaptım, 2 artırma ilmeğimi ördüm, artırmamı yaptım, yine 2 tane ters örüyorum, 1 2, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Burada da yarım desen olacak, o yüzden ikisini bir ördüm, 2 tane ters, 1 2, evet, şöyle bir bakayım. Çok özür dilerim arkadaşlar, burada diğer önde ne yaptıysak aynı işlem olacaktı, sadece 2 ilmek vardı, çok özür dilerim. Şöyle bakınca şuradaki düz ilmek, bakın burada ne yapmıştık hatırlayın, sadece 2 tane ters örüp, bakın burada diğer tarafta şöyle 2 tane ters örüp bir doladık, bu ortadaki düz ilmeğim sabit, bir düz ördük, evet burada dolayamam, 2 tersten sonra bakın artırma yaptım, artırma ilmeğinden 2 tane artırma ilmeğinden sonra bir tane çapraz şekilde artırdım, 2 tane ters ördüm. Burada artırma yapamam çünkü burada eksiltme yapmadım arkadaşlar, o yüzden bu düz ilmeğimi örüyorum. Sonra doladım, 2 tane ters, 1 2, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm, 2 tane ters, 1 2, bir doladım, bir düz ördüm, 2 tane ters örüyorum, bakın tam denk geliyor. Ters ördükten sonra burada da ne yapıyorduk, son 7 ilmek kalasıya artırma yapıyorduk. Rulo için ters ördüm, bir düz ördüm, şöyle çapraz şekilde siyah ipimi aldım, sırayı tamamlıyorum. Evet, sadece renk geçişlerinde ilk sırada arkadaşlar 4 sıradan oluşuyor biliyorsunuz. İlk sırada bu şekilde desen kuracağız. Bundan sonraki sıralarda 3 sırada arka yüzde hiçbir işlem yok. Sadece ön yüzde, bir sonraki ön yüzde
roba artırmalarımızı, bu artırma ilmeğimizin hem sağında hem solunda artırmalarımızı yapacağız. Bir de burada son 7 ilmek kalasıya bir burada, şu bir de şöyle başta 7 ilmek ördükten sonra artırma yapacağız. Evet, arka yüzden tamamlayalım arkadaşlar. Aynı şekilde örülüyor. Diğerlerini ördüğümüz gibi, arka yüzlerini ördüğümüz gibi. Sonra ön yüzden roba artışımızı yapalım. Düz öreceğiz. Desen yapmayacağız. Sadece roba artışlarımızı yapacağız. Sonra arka yüzden 4. sırayı örelim. Ben diğer renginde ilk sırasını göstermek istiyorum arkadaşlar size. Evet, 3 sıra daha örüp döneceğim. Evet, yeşil ipimle 4 sıra ördüm. Yani bir desenimi tamamladım. Şimdi farklı renge geçeceğim. Desenin ilk sırası göstereceğim demiştim. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6. Burada diğer rengimi alıyorum. Şöyle turuncu yapacağım. Renkler de inşallah güzel olur. Evet, şöyle sıradaki ilmeğimi turuncuyla ördüm. 2 ipi birbirine bağlamayı unutmayın arkadaşlar arkadan. Şimdi burada roba artırması için çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. Evet, şimdi deseni nasıl ayarlayacağız? Şöyle desen ayarlamayı size öğretmem lazım ki kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bakın bir dolamışım, ortadaki düz ilmeğim var. Şu gördüğünüz gibi düz ilmeğim. Düz ilmeğimden sonra ne yapıyoruz? Artırma. Sağında solunda artırma yapıyoruz. Önce iki öncesindeki de iki ters. Burada da bir eksiltme. Yani ilmeğin ikisini bir ters öreceğiz. O şekilde denk geliyor. Geriye doğru sayarsanız. Evet, sıradaki yani bunu ikisini bir ters olarak örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 2. O düz ilmeğime geldim. Öncesinde bir artırıyorum. Bu artırdığım burada eksilttiğimle birlikte dengelendi arkadaşlar. Düz ilmeğin öncesinde 4 ilmek varsa hep bu şekilde yapacaksınız. Zaten siz ördükçe aynı yerler denk gelecek arkadaşlar. Beraber yaptığımız için aynı yerler denk gelecek. Düz ilmeğimi ördüm, bir doladım. Ne yapıyorduk desen için? 2 ters. 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 2 tane ters. Bir doladım, düz ilmeğim var. Düz ördüm, bir doladım. Evet, bir doladıktan sonra ne yapıyorduk? 2 ters. 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Ve bakıyorum ki artırma ilmeklerime gelmişim. Çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. Buradaki artırdığımla buradaki eksiltme yaptığımda dengelendi arkadaşlar. Artırma ilmeğim 2 tane düzümü ördüm. Yine bakın burada ne yapacağız? Şöyle bakalım. Evet. Şöyle buradaki düz ilmekten sonra bakın buradan bulabilirsiniz. Hem sağında hem solunda artırma yapmışım. Düz ilmeğim. Düz ilmekten sonra ne yapıyorduk? Bir doluyorduk. Yani doladığımız ilmeği saymıyoruz. Doladıktan sonra 2 tane ters, 2 ilmeğin ikisini bir ör, 2 ilmeğin ikisini bir ör, 2 tane ters. Burada da artırma yapmam lazım. Ama şimdi roba artırmasını yapıyorum. Dilerseniz bu sefer de öyle deneyelim arkadaşlar. Roba artırmasından sonra bir tane artırma yapalım şöyle. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapamazsanız da kalsın. Biz alttaki gibi yine yapalım. Daha önce yapmıştık, bu sıraya gitmiştik hatırlarsanız. Aynı şekilde denk gelmişti. Roba artırmasını yaptım. Şöyle 2 tane ters örüyorum. 1 2. Şöyle eksiltmem de şöyle 1 2, ama eksiltme yapmam lazım. Artırma yapmam lazım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ters örmüyorum. Roba artırmasından sonra bir doluyorum. Çünkü burada denk geliyor sayılar. O yüzden roba artırmasından sonra bir doladım. 2 tane ters örüyorum. Bakın denk gelecek. 2 ters. 2 ilmeğin ikisini bir ör. Ters olarak. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sonra 2 tane tek sayı ters. 1 2. Bakın denk geldi. Bir dola, bir düz ör, bir dola.
Desenimi yapıyorum. 2 ters, 2 ilmeğin ikisini bir ör. Şöyle kol üstünü öreceğim. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 tane ters, bir dola, bir düz, bir dola, 2 tane ters, 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 ilmeğin ikisini bir ör. Kamerada çok kaldırmışım. Evet, şimdi indirdim. 2 tane ters, 1 2 ve bir doladım. Roba artışı da çapraz şekilde yaptım. Böyle oluyor arkadaşlar. İnşallah sorun olmaz. 2 tane düz. Eğer ki sorun olursa mutlaka o videoyu siliyorum arkadaşlar. Orayı kesiyorum, tekrar çekiyorum. Evet. 2 artırma ilmeğimden sonra çapraz şekilde artırmamı yaptım. Burası da aynı şekilde denk gelecek mutlaka. Yine de biz bakalım. Bakın burada bir düz ilmeğim var. Şöyle alttan yukarıya doğru gidince görünüyor. Bu düz ilmekten sonra bir artırma, sonra 2 tane ters, 2 ilmeğin ikisini bir ör, 2 ilmeğin ikisini bir ör, 2 tane ters, yine aynı şekilde denk geldi. Roba artışından sonra bir doladım. 2 tane ters örüyorum. 1 2 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 tane tek sayı ters örüyorum. 1 2, sonra bir dola, bir ör, bir dola, 2 ters, desenimi yapıyorum arkadaşlar. Evet, arkayı örüyoruz. Arka bedeni, şöyle bedeni diyorum, arkasını böyle desenlerimizi yaparak gelelim. Şöyle burayı da göstereceğim. Buradaki artırma yuvasına kadar. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradaki artırma ilmeklerimin öncesindeyim. Şöyle burada artırdıktan sonra 2 tane ters, 2 tane de eksiltme yaptım. 2 ters ördüm. Bir doluyorum dengelenmesi için. Burada 2 tane eksilttiğimiz için bir tane daha artırma yapmam lazım. Evet, şimdi çapraz şekilde roba artırmasını yapıyorum. 2 tane düz. Bir doladım. Pardon. Burada çapraz şekilde roba artırması. Sonra bir doladım. 2 tane ters. 2 tane eksiltme. 1 2 2 tane ters. 1 2 bir doladım. Çapraz şekilde artırdım. Pardon. Ben artırma ilmeklerine geldim sandım. Kusuruma bakmayın. Evet, düz ilmeğim var. Karşında bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ters. 2 tane eksiltme. 2 tane ters. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ters. Kameradan bazen göremiyorum elimi, o yüzden kusuruma bakmayın. Evet, bir doladım, 2 ters ördüm, 2 tane eksiltme yapıyorum. İki tane ters, 1 2. Artırma ilmeklerim 2 tane. Onun öncesindeyim. Bir doladım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Bakın, bir doluyoruz, bir de çapraz şekilde artırma yaptık. 2 düzümü ördüm. Sonra çapraz şekilde artırmamı yaptım. Burada diğer önü yaptığımız gibi arkadaşlar, şöyle bakarsınız. Düzden sonra bakın, düz ilmeğim var. Öncesinde artırmışım. Onu yukarıya doğru çıkıyorum. Düzden sonra 2 tane ters, bir eksiltme olacak. Şimdi de bir eksiltme yapıyorum. Roba artırmasından sonra 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Yani burada dolamadım arkadaşlar. Artırma yapmadım. Sadece roba artırması yaptım. Bir tane, 2 tane ters, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 2 tane ters, 2 tane eksiltme, 1 2 2 tane ters, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, 2 tane ters, 1 2
Bir tane eksiltme. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Çünkü burada bir tane artırdık arkadaşlar. Düzden sonra bir artırdık. O buraya denk geliyor. Evet, şimdi artırma yapıyorum. Roba artırması, çapraz şekilde artırmamı yaptım. Düz ilmeğimi ördüm. Burada siyah ipimi alıyorum. Çapraz şekilde alıyorum. Haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Düğme iliğine gelince arkadaşlar zaten yaka ve yaka olacak. Düğme iliğine gelince mutlaka inşallah göstereceğim, unutmasın. Evet, böyle. Birinci sırasını yani desenimizi kurduk. Arka sırada ve biliyorsunuz arka sırayı artık ön yüzde ikinci sırada da sadece roba artırmalarını yapacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi yerleri belli. Artık bu rengimizle de birinci sırayı ördük. 4 sıra örelim. Sonrasını göstereceğim. Ve turuncu ipimle de 4 sıra ördüm. Şimdi siyah ipimle gideceğim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada şöyle yelek şeklinde tutarsınız. Bu iki yaka birbirine kavuştuysa artık burada artırma yapmayacağız. Yakanın yanında artırma yapmayacağız. Ama ne zaman yapmayacağız? Şöyle nasıl anlayacağız? Buradaki desenimiz bir desen olana kadar artırmamızı yapıp o şekilde ondan sonra artırma yapmayalım. Evet, benim buradaki desenin tam sayıda olması için 2 ilmek kaldı. Sizinki de aynıdır diye düşünüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sıradaki ilmeğimi ördüm. Bir tane çapraz şekilde artırmamı yaptım. Şöyle bakıyorum, bakın buradaki düz ilmeğimi buluyorum. İki desen arasındaki düz ilmeğimi buldum. Geriye doğru bakın, 2 tane ters olması lazım. 2 tane de eksiltme olması lazım. Burada da eksiltmeden sonra bir tane dolayalım arkadaşlar. Oluyor, sorun olmaz. Evet, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 tane ters, 1 2, bir dola, bir düz ör, bir dola. Evet, desenimi yapıyorum. 2 tane ters, 2 tane eksiltme. Şöyle artırmayı da bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle burada ne yapacağız? Aynı buradaki gibi yapacağız ama burayı da göstereyim olmazsa. 2 tane eksiltme. 2 tane ters. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 tane ters. 2 tane eksiltme yapıyorum. İkisini bir ters örüyorum. Evet, 2 tanesini birden ters ördüm. Artırma ilmeklerime gelmişim. Gördüğünüz gibi. Bir doladım, bir de çapraz şekilde doladım. 2 tane düz. 1 2. Çapraz şekilde roba artırmamı yapıyorum. Şöyle burada ne yapacağım bakıyorum. Evet, şuradaki düz ilmeği görüyorum. Gördüğünüz gibi düzden sonra sağa doğru sayıyorum. Ne yapıyorduk? Bir doluyorduk. 2 tane ters. 2 tane ilmeğin ikisini bir ör. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 tane ters. Bir dola, bir düz. Evet, burada bir tane ters ördüm. Burada artırma yapmıyorum çünkü eksiltecek ilmeğim yok. Bir düz ördüm, bir doladım. 2 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 tane ters. Bir dola, bir düz, bir dola. Evet, desenimi yaparak ilerliyorum. Bilirsiniz artık. Şöyle buradaki artırma ilmeklerine gelince burada yaptığımız gibi yapacağız ama yine de göstereceğim. Dayanamıyorum arkadaşlar. Hani bilemeyen olur, soru sorar diye. 2 tersten sonra 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 tane ters. Bir dola, bir düz, bir dola, 2 tane ters.
Evet, söylememe gerek yok. Deseni artık ezberlediniz. Evet. 2 ters. Yanlış mı yaptım? Evet, doğru yaptım. 2 tane tersten sonra artırma ilmeğime gelmişim. Bir doladım, bir düz ördüm. Burada dolamıyorum. Çünkü bir tane ilmeğim var. Onu ters örüyorum. Sonra çapraz şekilde artırma ilmeğimi yapıyorum. Aynı burada yaptığımız işlemin aynısı arkadaşlar. Buraya da denk geliyor. Sonra 2 düz. Ne yapmıştık? Bir ters örüyoruz burada. Olduğu gibi bir ters. Bir düz, bir dola. 2 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 tane ters. Bir dola, bir düz, bir dola. Evet, buraları yaptığımız için buraları da bilirsiniz. Önde videoyu biraz geriye alıp burada ne yaptıysak aynı işlemi yaparsınız arkadaşlar. Bilirsiniz. Ne yapacağız? Şöyle artırmadan hatta beraber bakalım. Şöyle düz ilmeği bulursunuz arkadaşlar. Bakın, bu düz ilmeği bulduk. Ne olması lazım? Şimdi bu taraftan geliyorum. 2 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 ilmeğin ikisini bir ör. Artırma ilmeğim denk geldi. Çapraz şekilde artırma yaparsınız. Bir tane dolayıp 2 tane eksiltme yapar. 2 ters örer. Sonra yine artırma yaparsınız. O şekilde anlarsınız. Sırayı tamamlayalım. Bir sonraki ön yüzde de sadece rob artırmaları yapılacak. Yani bunu da 4 sıra tamamlayalım arkadaşlar. Burada sonraki renkte eksiltme yapmayacağız. Onu göstereceğim yine. Evet, siyah ipimle de 4 sırayı tamamladım. Robamızın son hali bu. Şöyle çevirdim. Evet, şöyle. 6 ilmek haroşamı örüyorum yine. 1 2 3 4 5 6. Burada artık desenimiz, bakın buradaki düzden sonra 3 6 9 tane olmuş. 3 6 9. Evet, bu düz ilmekle birlikte 10 tane, yani buraya bir desen sığıyor. Artık bu yaka kısmında artırma yapmayacağım. Mavi ipimi aldım. Şöyle bir tane düz örüyorum. Bu düzden sonra çapraz şekilde bir artırma, pardon, çapraz yapmayacaktık artık. Bu düzden sonra bir doladım. Artık desen yapıyorum. Hep bu şekilde olacak. Bir doladım. 2 tane ters örüyorum. 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Şöyle ilmeğim tellendi. Evet, tekrar örüyorum. 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane eksiltme yaptıktan sonra 2 ters, 1 2, bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 tane ters, 2 ilmeğin ikisini bir ters, 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 2 tane ters, bir dola, bir düz, bir dola. Bu düz ilmeğimiz sabit arkadaşlar, biliyorsunuz artık. Bir dola, 2 tane ters, 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 tane ters, 1 2. Artırma ilmeklerim var karşımda. Burada bir doluyorum. Bir tane de çapraz şekilde roba artırmamı yapıyorum. Sadece roba artırmasını burada yapmayacağız artık. Başta ve sonda yapmayacağız arkadaşlar. Yaka kısmında yapmayacağız. Ama diğerleri aynı şekilde devam edecek. Evet, çapraz artırmamı yaptıktan sonra 2 düz ördüm. Roba artırmam için çapraz artırmamı yaptım. Ve desenime devam ediyorum. Burada nasıl denk geliyor ona bakalım önce. Şöyle düz ilmeğim. Bakın bu. Öncesinde bakın artırma yapmışım bir alt desende. Düzden sonra ne yapıyoruz? Bir artırma, 2 ters, bir tane eksiltme olması lazım ama
denk gelmediği için bu 3 ilmeği sırayla ters örüyorum. Hiç artırma yapmıyorum arkadaşlar. Roba artırması yaptıktan sonra 3 tane ters ördüm. Burada dolama da yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü burada eksiltme yapmadık. Bu düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters. 2 tane ters. Bir dola, bir düz, bir dola. Şöyle kol üstünü öreceğim geri. 2 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ters. 2 ilmeğin ikisini bir ters. 2 tane ters. Bir dola, bir düz, bir dola. Evet, böyle desenimi yaparak ilerliyorum. Ki roba artırmasını göstereceğim size. Yine 2 tane ters, bir dola, bir düz. Bakın bir doladım, bir düz ördüm. Roba artırmam burada. Ne yapıyorum? Burada artırma yapmıyorum çünkü 3 ilmek var karşımda. Sadece eksiltme yapamayacağım. O yüzden üçünü de sırayla ters örüyorum. Üçünü de ters ördükten sonra roba artırmamı yapıyorum. Çapraz şekilde 2 düz. Burada da yine bakıyorum. Düz ilmeğim bu. Şöyle şurada artırmışım. Bakın. Şu düz ilmeğim. Evet bu. Burada bu tarafta yaptığımız gibi. Ayna gibi düşünün arkadaşlar. Artırma sadece çapraz şekilde artırmamı yapıyorum. Roba artırmamı. Sonra 3 tane ters örüyorum. 3 tersten sonra bir düz. Şöyle iyi bakayım. Evet burada artırmadan sonra 2 ters. Acaba burada bir tane artırma yapmamışım sanırım arkadaşlar. Burayı ben bir alt sırada atlamışım, o yüzden. Ben düzeltirim arkadaşlar. Siz roba artırmasını yaparsınız. Şöyle 3 ters denk geliyor değil mi? Evet 3 ters denk geliyor. 3 tersi ördükten sonra bir düz öreceksiniz. Bir artırma yapacaksınız. Sonra deseni yapın arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Dediğim gibi yakanın yanlarında artırma yapmıyoruz. Roba artırmalarımız yine bu 2 ilmeklerin hem sağında hem solunda, hem sağında hem solunda. Bu da aynı sağ sol sağ sol, o şekilde yapılacak. Desenimiz aynı şekilde kurulacak. Buradaki desenimiz artık tam desen oldu arkadaşlar. Yakanın yanındaki desenler tam desen oldu. Sadece buradan ilmekler artacağı için değişecek yanındaki ilmekler. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Önemli yer olursa mutlaka size gösteririm. Olmazsa da böyle roba bitimine kadar öreceğim ben. Sonrasını size göstereceğim, ne kadar ördüğümü, ne yaptığımı söyleyeceğim. Evet, roba için yeterli boyuta geldi arkadaşlar. Şöyle her rengi sayarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 defa renk değiştirmişim. 22 sırada artırma yaptık. Şişimde de toplamda 274 tane ilmeğim var arkadaşlar. Evet, şimdi ilk önce karpuz kol olacağı için kolları öreceğiz. Sonra gövdeyi birleştirip gövdeye devam edeceğiz. Son olarak da siyah rengindeyim arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Kola böyle önü örerek ilerleyeceğim. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6, bir düz ördüm, bir doladım. Yine desenimi yapıyorum burada. 2 tane ters, 2 ilmeğin ikisi bir ters. Böyle bilirsiniz artık. Şöyle buradaki artırma ilmeklerimize kadar örelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi desen yaparak buradaki ilk artırma ilmeklerim var 2 tane. Onun öncesine kadar geldim. Burada artık artırma yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle sadece 2 ilmekten bir tanesini örüyorum. Bir düzü öne katmış oluyorum. Burada şöyle birkaç sıra aynı şişle de devam edebiliriz ya da farklı şiş kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle ben farklı kullanayım, size daha iyi anlatırım. Evet, burada bir düz ilmeğim var, onu örüyorum.
Artırma ilmeğim diğeri. Sonra bakıyorum desenime. Bakın buradaki düz ilmeğim. Artırma desen yaptığım düz ilmek. Onun öncesinde 2 ilmek var. Bunlar ters örülecek. Bu 2 ilmekte ikisi bir örülecek. Yani yarım desen sığıyor. O yüzden ipimi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters öreceğim. Şöyle ikisini bir ters ördüm. Sıradaki ilmek ters. Sıradaki ilmek ters. Sonra bir doladım. Burada bir eksilttiğim için bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 tane ters. Evet. Kolu arkadaşlar dilerseniz 4 ya da 5 sıra haroşa örüp kesebilirsiniz. Ama ben biraz öreceğim. Ondan sonra hani karpuz kol olsun istiyorum. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Şöyle diğer artırma ilmeklerimizin öncesine kadar desenimizi yaparak gelelim. Evet, şöyle buradaki desenimi yaptım. Sonra bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Burada yarım desenim var, onu göstereceğim. 2 tane ters örüyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir tane bakın artırma ilmeklerime geldim. Düz örüyorum. Artık artırma yapmıyoruz. Bir düz ördüm. Kolu dar gibi geliyorsa arkadaşlar bu yanlardan bir iki sıra daha artırma yapabilirsiniz. Bu son ilmeklerin öncesinde burada sonrasında burada öncesinde artırma yapabilirsiniz. Şöyle kaç ilmeğimiz oldu beraber sayalım arkadaşlar. 55-56 tane olacak diye hatırlıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 55, 56 tane. Evet, 56 tane kol için ilmek ayarlamış olduk. Dediğim gibi dar gibi geliyorsa bir iki sıra daha artırma yapabilirsiniz. Evet, arka yüzden biliyorsunuz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alayım. Ters örerek ilerliyorum. Sadece bu ilmeklerimizi öreceğiz arkadaşlar. Kolu biraz uzatacağım. Yarım kol yapacağım. Kısa kol. Evet. Biliyorsunuz artık şöyle bu deseni tamamlayalım arkadaşlar. Sonrakini göstereceğim. Evet, siyah ipimle bu kol için 4 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle. Bunu çıkışta ördüğüm için söküyorum arkadaşlar. Son ilmeğimi söküyorum. Şöyle. Evet. Arka sırada sabitleyeceğim. Evet, burada 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Kenar ilmeğimi geçirdim. Yani ilk kenar ilmekten sonra 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Şöyle. Evet, en iyisi şimdi bağlayayım. Yoksa açılacak. Şöyle. Siyah ipime bağlıyorum. Evet, 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 tane ters ördüm. Burada yarım desenimiz var, o yüzden. Siz bakarsınız arkadaşlar, farklı denk geldiyse buradaki düz sabit düz ilmekten önce hangisi örülmesi gerekiyorsa onu o şekilde örersiniz. 2 tane tek tersimi ördüm. Burada bir eksiltme yaptığım için burada da bir artırma yapıyorum. Bir düz, bir dola, 2 tane ters, 2 ilmeğin ikisini bir ör, 2 ilmeğin ikisini bir ör, 2 tane ters, bir dola, bir düz, bir dola. Evet, deseni biliyorsunuz zaten, bu şekilde devam edeceğiz. Ben ne kadar öreceğim? Diğer siyah rengime gelene kadar öreceğim arkadaşlar. Şöyle şu kadar olacak. Yani
2, 3, 4, 5. 5 renk daha uygulayacağım. Siyah da haroşa yapıp bitireceğim arkadaşlar. Beraber yapalım. Siz bakarsınız benimkine, bakarsınız boyutuna. Yeterliyse aynı şekilde ya da çocuğun kıyafet üzerine de ölçebilirsiniz. Ben tamamlayıp ne kadar ördüğümü size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Yeterli diye düşünüyorum. Siyah rengimle başlamıştım. Hatırlarsanız desenleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen örmüşüm. Şimdi yine siyaha geçtim. Siyahla desenin ilk sırasını yapacağım. Ondan sonra haroşa yapacağım arkadaşlar. Desenin yine de ilk sırasını yapacağım ki güzel görüntü olsun. Kenar ilmekten sonra yine 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ters örüyorum. Sonra 2 tane ters. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Evet. Desenimizi yapalım, sonrasını göstereceğim. Evet, desenimin ilk sırasını tamamladım. Çevirdim. Arka yüzden haroşa yapacağım. Dilerseniz arkadaşlar hırka örebilirsiniz. Size kalmış. O şekilde de örebilirsiniz. Yani hırka örebilirsiniz. Evet. Haroşa örerek ilerliyorum. 5 sıra haroşa olacak şekilde öreceğim. Sonra kesimini yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. 5 sıra haroşamızı örelim. Sonra da ilmeklerimizi keselim. Tamamlayıp döneceğim. Gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. 5 sıra haroşa ördükten sonra kesimini yaptım. Şimdi şöyle diğer kolu öreceğiz ama şurada şunu düzelttim arkadaşlar. Ben size de göstereyim. Siz de düzeltin isterseniz, tığ yardımıyla düzelttim. Son desenimi yaptıktan sonra 2 tane ilmek kalmıştı. Hatırlarsanız bir doladım. Bir düz ördüm. Ve burada dolamayı unutmuşum. Doladım ve ters ördüm. Evet, ters ördüm. Sonra buraya bakıyorum. Bu ikisinin arasındaki desenlerimiz, yarım desenlerimiz tam desen olması lazım. O yüzden eksik ilmeğimiz varsa artıracağız arkadaşlar. Şuradaki düz ilmeği buluyorum. Ne olması lazım? Bakın, 2 tane ters, 2 tane de eksiltme olması lazım. Ama burada bir tersim var. Bir tane daha ters öreceğim. Şöyle ipimi buna bağlayacağım. Siz de ona göre bakın arkadaşlar. İlmeğiniz eksikse tam desen olması lazım. Evet, şöyle ilkini ters ördüm. İkinci ters olmuş oldu. Şimdi burada benim de galiba 2 ilmeğim eksik. 2 ilmeğim eksik olduğu için 2 tane ters örüyorum. Burada eksiltme yapmıyorum. 1, 2. Sonra 2 tane daha ters örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Evet, bu şekilde. Hem 2 ilmekle artırma yapmış olduk desenimizin tam olması için. Doladım. 2 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 ters. Bir dola, bir düz, bir dola. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Desenlerimizi yaparak devam edeceğiz. Şöyle diğer kol artırmasına kadar gelelim. Burayı göstereceğim. Öncesine kadar gelelim. Evet, roba artırmasına yaklaştım. Buradaki yarım deseni beraber yapacağım. Bu deseni yaptım. Bir doladım, bir düz ördüm. Burada bir doladım. Buradaki yarım desenle şöyle ön kısımdaki deseni, yarım olan deseni birleştireceğim arkadaşlar. Burada bir ilmeğim var. Bunu ters öreceğim. Bu ilmek de sağında ve solunda artırdığım ilmek olacak. Diğerini yaptığım gibi aynı şekilde olacak arkadaşlar. Bir doladım. Ters örüyorum. 1,
2 artırma eksiltme yapmıyorum. 3 4 5 tane ters ördüm. Evet, 5 ters ördüm. Buradaki düz ilmeğim de kola girecek arkadaşlar. Kol olacak. Evet. Artırma ilmeklerinden bir tanesini ördüm. Şimdi burada arkayı da örmüş olduk. Arka için kaç ilmek oldu diye sorarsanız ben sayayım arkadaşlar. Evet, arka için 76 tane ilmeğim olmuş arkadaşlar. Şimdi bu diğer kolu da aynı şekilde öreceğim, diğerini ördüğüm gibi. Evet. Roba artırmasının ilk ilmeğini ördüm. Burada bir tane eksiltme yapıyordum. Yarım desen denk gelmişti. Diğerinde de aynı şekilde olacak bu da. Sonra 2 tane ters. 1 2. Bir doladım. Bakın düz ilmeğime denk geldi. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 tane ters. Bir dola, bir düz, bir dola. Evet, desenimi yaparak devam ediyorum. Şöyle buradaki roba artırmasına kadar gelelim. Evet, şöyle göstereyim. Roba artırma ilmeklerime kadar geldim. 2 ilmeğim kaldı sadece. Öncesinde 2 tersimi ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini de ters örerek aldım. Ve roba artırma ilmeğim 2 taneydi. Bir tanesini de düz örüp sırayı tamamladım. Ne yaptım? Bir doladım. 2 tane ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir düz ördüm. Şimdi döneceğim. Çevirdim. Evet, kol içinde ilmeklerimi ayarladım. Arka yüzden ters örüyoruz. Diğer kolu ördüğümüz gibi aynı şekilde örelim arkadaşlar. Sonra kesimini yapalım. Gövdeye geçeceğiz. Evet, tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Evet, önce sol kolu örmüştük. Şimdi sağ kolda ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı şekilde 5 sıra haroşa yaptıktan sonra ipimi şöyle bu siyahı dikmek için birazcık uzun bırakıp kestim. Burada en son arkada şöyle artırmadan sonra 5 tane ters örmüşüm. Burada da siyah ipimi alıyorum. Bu ilmeğime sabitliyorum. Ve ilmeğimi ters örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Şöyle nasıl anladım böyle yapacağımı? Şöyle bakın, buradaki desenimi sayıyorum. Buradaki düzden sonra 2 tane ters, 2 ilmeğin ikisini bir ör, 2 ilmeğin ikisini bir ör, 2 ters. Buradaki de düz ilmek. Sağında ve solunda artırma yaptım ve desenime devam ediyorum. Evet, sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Evet, şöyle göstermek istedim arkadaşlar. Desenimi yaptıktan sonra burada bir doladım. Desenin artırması bu. Buradaki düz ilmeğimi ördüm. Burada diğer rengime geçiyorum. Diğer rengime diyorum. Diğer siyah ipimi şöyle çevirip alıyorum. Ve kalan haroşalarımı örüyorum. Çevirdim. Yine kenar bant ilmeklerim, haroşalarımı örüyorum. 3 4 5 6. Siyah ipimi bunu bıraktım. Diğer siyah ipimi aldım. Bakın bu şekilde çapraz şekilde aldım. Arka yüzden ters örerek ilerliyorum.
Evet, koltuk altına gelene kadar örelim. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da ördüm. Bakın burası öndü. Şimdi birleştiriyoruz gövdeyi tamamen birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, önden sonra arkaya direkt örerek geçiyorum. Ters örüyorum. Direkt örerek geçiyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Böyle direkt ters örerek geçtim. Koltuk kolunu dikerken oradaki açılan boşluğu da dikeriz. Hiçbir sorun olmaz. Evet, direkt örerek devam edelim. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle direkt buradaki son ilmeği öreceksiniz. Direkt karşıdaki ön e, ön ilmeğini öreceksiniz. Böyle direkt dediğim gibi geçeceksiniz. Sırayı tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Desenin 3. sırasında ön yüzdeyim. Burada artık düğme iliği yapalım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 ilmek ördüm. Doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ne yaptık? 3 ilmek ördük. Bir doladık. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördük. Ve yoluma devam ediyorum. Evet. Düğme iliğine arkadaşlar. İpinizin kalınlığına, inceliğine bakın. 14 sırada bir, 13 sırada bir haroşa, yani 13 haroşa sırasında bir düğme iliği açabilirsiniz. 13 ya da 14 bakarsınız. Evet, yoluma devam ediyorum. Evet, ipim dolaştı, onu açtım. Dediğim gibi yoluma devam ediyorum. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Sadece desenimi yapacağım yine renk geçişlerinde. Desenlerimiz sayıları belli zaten, nerede ne öreceğinizi biliyorsunuz. Şöyle koltuk altına geçmek istiyorum. Direkt geçeceğiz arkadaşlar, bakın bu şekilde direkt örerek geçiyorum. Diğer ilmeğe geçiyorum ve yoluma devam ediyorum. Evet, ördükçe burası tamamen kapanacak. Böyle bu iplerimi de temizleyeceğim arkadaşlar. Sonra size de nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim. Böyle yapalım. Dediğim gibi düğme iliğinde 13 ya da 14 haroşa sırasında bir açabilirsiniz. Size kalmış, bakarsınız ne kadar aralık vermek istiyorsanız o şekilde. Böyle gövdeyi öreceğiz arkadaşlar. Yeterli boyuta gelince ben size yeterli diye göstereceğim. Tabii siz ne kadar, dediğim gibi kime örüyorsunuz bilmiyorum ama ben size ördükten sonra zaten santim olarak da vereceğim. Evet, böyle bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sayımız artık belli. Saymadım ama size sonra söyleyeceğim sayısında. Böyle bu şekilde devam edelim. Düğme iliklerini unutmayalım arkadaşlar. Kenar bant kısımları yine siyahlı olacak. Aynı şekilde yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben santim olarak ne kadar ördüm size göstereyim. Koltuk altından sonra şöyle 24 santim olmuş arkadaşlar. Koltuk altından sonra 24 santim olana kadar örmüşüm. Şimdi alt bandını yapacağım arkadaşlar. Şöyle alt bandında, burada kollarında yaptığım gibi siyahın ilk sırasında desen yapacağım. Bakın burayı da diktim. 2 yarım desen, bir tam desen görüntüsü aldı. Evet, şöyle kamerayı biraz indireyim. Evet, ne yapmıştık? Siyah ipimizle
Tabii siz hangi renk yapıyorsanız kenarlarını 6 ilmek haroşamı ördüm. Bir düz ördüm. Desen yapacağım. Desenin ilk sırasını yapacağım. Ondan sonra haroşaya başlayacağım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 tane ters. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 ilmeğin ikisini bir ör. 2 ters. Bir dola, bir düz, bir dola. Evet. İlk sırayı yine desen yapalım arkadaşlar. Sonra kol ucundaki gibi 5 sırada yapabilirsiniz. Haroşayı 6 sırada yapabilirsiniz. Size kalmış. Tamamlayalım arkadaşlar. 5 sıra, ben 5 sıra yapacağım. 5 sıra öreceğim. Sonra kesimini yapacağım arkadaşlar. Evet, 5 sıra yaptıktan sonra kesimini yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 5 sıra altına 5 sıra haroşa ördükten sonra kesimini yaptım arkadaşlar. Bu ipleri nasıl temizledim? Şöyle göstereyim size. Nasıl yaptım onu anlatacağım. Şöyle tığ yardımıyla arkadaşlar. Bakın burada krem ipim var. Tığ yardımıyla şöyle şuraya arkadan geçirip şöyle bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Sonra biraz ipin fazlasını yürütüyorum. Bu şekilde. Ve fazlasını kesiyorum. Evet, yine tığ yardımıyla diğer ipimi alayım. Şöyle şuradan geçirdim. Krem olan ipimi krem kısmında saklıyorum. Bir zincir çektim ve biraz aradan yürütüp fazlasını kesiyorum. Diğerlerini aynı bu şekilde sakladım arkadaşlar. Öyle. Düğme iğneyi de ben 13 haroşada bir yaptım. Ama size 14 haroşa sırasında bir yapın demiştim. İyi ki öyle yaptınız inşallah. Öyle olsa daha güzel olurdu. Çünkü altta şu kadar bir boşluk kaldı. Şöyle buradaki fazlalığı da saklamamışım. Şöyle bunu da içeri alıyorum. Buradan bir zincir çekeceğim dışarı çıkmasın tekrardan diye. Ve fazlasını kesiyorum. Evet, böyle. Şunu sonra saklarım. Kol içindeki fazla iplerimi de sakladım arkadaşlar. Şöyle oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Böyle çok hoş. 4-5 yaş kız çocukları için rahatlıkla olur arkadaşlar. Zayıfsa 6 yaşa kadar da olur diye düşünüyorum. Böyle. Şöyle düğme de ben pembe diktim. Turuncu da olabilir mesela. Yeşil de olabilir. Mavi de. Siyah hani boğar diye. Yani görünmez diye siyah dikmedim. Çok güzel oldu. Ördüğümüze değdi arkadaşlar. Böyle kol genişliği. Şimdi santim olarak da vereceğim size. Yaka da güzel oldu. Mezuram. Evet, kamerayı iyice yukarıya kaldırdım. En olarak arkadaşlar şöyle göstereyim. 31 santim. Şöyle 31 santim. Boy olarak yukarıdan aşağıya doğru 37 santim arkadaşlar. 37 santim. Kol altından aşağıya doğru da 26 santim olmuş. Şöyle yarım olarak 16 16 buçuk gibi de diyebiliriz. Şöyle kol evi yakadan sonra 13 santim gibi gördüğünüz gibi. Şöyle kolu da arkadaşlar daha kısa da tutabilirsiniz. Ben uzun tuttum arkadaşlar. Şöyle 8 santim olana kadar örmüşüm. 8,5 da denilebilir. Siz daha kısa da tutabilirsiniz. Şöyle 3-4 santim olana kadar da örebilirsiniz. Size kalmış. Videonun sonunu önce izliyorsanız. Böyle renkleri de çok hoş, çok güzel oldu. Şöyle bakın. Temizleyince gayet güzel durdu.
İnşallah anlatımımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle kolunu açmayı unuttum. Kolu da şöyle 11 santim arkadaşlar. 11 santim olmuş. Hani zaten esniyor arkadaşlar. Giydikçe esneyecek. Dikiş payı da var. Böyle. Şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha da sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bu modelin ayrıyeten kanalımda anlatımını yaptım arkadaşlar. Ben karıştırırım yapamam derseniz de o videonun linkini yorum kısmına sorun arkadaşlar, size atabilirim. Böyle. Farklı şekilde roba yapmak istiyorsanız da arkadaşlar daha önce benzer yapmıştım. Çok benzerini yapmıştım ama ona uyarlayabilirsiniz. Öyle. Ne diyeyim bilemedim şimdi. İnşallah memnun kaldınız. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.